Geldik tasarımlı örgü köşemize. Tülin ablacığım nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Özleştik görüşmeyle. Özleştik evet. Şimdi bugün gene böyle daha önceden aşina olduğumuz aslında bir iplik üzerinden bu sefer başka bir şeyler göstereceğiz. Başka bir şeyler Ne var bugün? Evet, bugün puset battaniyesi yapacağız. Tam bana göre. Bugün resmen bana çalışılmış gibi aslında. Yok mu senin yoksa? Ya var ama biz mesela normal battaniye, çeşit battaniye var evde. Evet. Ve tabii ki arabayla gezdirirken, işte pusetiyle gezdirirken onları da üstüne örtüyorsun. Ama benim en büyük sorunum işte yanlardan taşmasıydı. Evet. Ama sanıyorum bunu bugün halletmiş olduk galiba. Evet, artık halletmiş olacağız ama Pelin'ciğim boşa konuşmuyoruz. Yani diyoruz ki fikir vereceğiz, farklı fikirler vereceğiz, evet, farklı şeyler göstereceğiz. Bu bilinen bir çizgi değil. Yani puset battaniyesi çok bilinen bir şey değil. Biz daha önce bu iplikle battaniye göstermiştik. Battaniye göstermiştik. Biz kare battaniyelere alışığız. Şimdi böyle hiç yanlara şöyle göstereyim mi tutup? Gösterelim. Böyle yarım daire gibi aslında, evet, değil mi? Aslında bir battaniyemiz var ve şöyle burada da bir örnek pusetimiz var. Yerlere değmiyor, sarkmıyor, hiçbir şekilde toz olmuyor. Çünkü çok önemli. Çocuklar da biraz onunla uğraşıyor, evet, oynuyor. O zaman çok değiyor yerlere. Tabii bu bebek arabası için de geçerli. Aynen. Bebek arabasında aynı üstünde. Sistem tabii, aynen. Böyle başka bir renginde gösterelim istersen. Bu da güzelmiş. Ben buradan alırım hazırlarda. Sonra bir de senden şundan bak istiyorum. Tamam mı? Şöyle peki, bir renk. Tam bizimkilerin rengi onda. Ondan da yapılsın sana. Bu iplik kendinden zaten böyle kırçılıydı. Kendinden, evet. Bu iplik kendinden süslü bir iplik. Bir de tabii artık ben el örgüsü bilmiyorum, neden örgü köşesi seyredeyim ki, yapamam zaten diye düşünmesin hanımlar. Bu da mı elle? Elle. Bu da elle değil mi? Evet, el örgüsü ama şişsiz tığsız. Şişsiz tığsız, Şiş evet, yok, tığ yok. Yani örgü bilmiyorum diyenler de artık bu iplikle örgü örebilecek. Vallahi şahane. Güzel. Peki bakalım başlayalım biz bu çalışmayı yapmaya. Hadi başlayalım. Yapmaya. Nasıl yapacağız? Bu arada benim fikrimi sorarsan bu kırçılılar bu desende, bu modelde çok güzel durmuş. Kendini çok güzel gösteriyor. Kendini çok güzel gösteriyor. Bak şöyle şunu da göstereyim. Bu bizim karelerden. Karelerden. Şimdi aynısının takım karesinde yapabilir. Değil mi? Bir ondan bir ondan. Evet. Şimdi göstereceğimiz teknikle onu da çalışabilirler. Böyle karede yapabilirler. Pusetin de yapabilir. Artık güzelmiş, daha neler yapacağız? Neler Pelin'cim? Bu merak ediyorum. Şu anda bebekler için çalışıyoruz. Bundan sonra el örgüsü bilmeyenler artık kendileri her şey yapacak. Yani bilmiyorum. Çok fazla şey yapacağız. Hadi bunu kaldıralım. Bir şey değil mi? Böyle bir diz battaniyesi bile olabilir şu an. Başka bir yere çektim. Renklenme. Baksana yumuşacık. Tabii. Üstüne bir şey almak istersen falan şöyle. Renklenmelerini ona göre kullanıp. Şimdi. Biraz daha olayı genişletiyorum. Şal yaptım kendime. Hadi bakalım. Şöyle. Çok güzel ama ya. Ya bu kumaşa, ya kumaş değil işte, ipliğe dokununca o kadar böyle güzel bir his geliyor ki insana. Değil mi? Yumuşacık. Pofidik pofidik bir his. Hemen omuzlarını almak istedin. Vallahi öyle öyle mi? Peki o zaman bunun aynı mantığını büyütüyoruz. Ne yapacağız? Buna 3 yumak kullandık. 5 yumak kullanıyoruz. Mesela şuna 3 yumak mı bu battaniyeye? Evet, bu yumak. 5 yumak kullansak da böyle bir şal battaniye olabilir aslında. Şal battaniye. Renklenmesini ona göre düz renklerde çalışalım. Her şey olabilir Pelin'cim, artık hanımlar bilmiyorum neler yapacaklar, biz de göreceğiz. Resimlerini de bekliyoruz onlardan. Evet, olanları sosyal medya hesaplarımızdan direkt gönderebilirsiniz. Biz de paylaşırız sonra. Şimdi bu iplik bilinen bir iplik değil. İplik piyasasında görülmüş bir şey değil. Bu bir ilk, bu böyle bir iplik dizaynı. İlk yapılmış bir dizayn. İlmekleri hazır. Hanımlar ilmek atmaya uğraşmayacaklar. Ve iplik, sadece iplikte bu ilmekleri geçireceğiz. İstedikleri örgüyü örebilecekler. Bu çalışmayı yapabilmek için önce biz 7 tane ilmek sayacağız. Bu battaniye için gösteriyoruz bunu değil mi? Bu battaniye için gösteriyoruz. Makasımız vardı. Evet, şimdi tabii yastığın altında kalmış makasımız. Bu ipliği aldığımızda şöyle 0 noktasındaysa eğer ilmek, biz bu ilk ilmeği makasla açıyoruz. Tamam. Kesiyoruz. Böyle bir uzantısı olması lazım. Uzantısı olması lazım. Şimdi ben şöyle bir yastık getirdim. Bu yastık üzerinde göstermek istiyorum. Daha net anlaşılsın. Elimde de yapmayacağım. Siyah da evet. Elimde de yapmayacağım. Elde yapınca da çok anlaşılmıyor iplik nereden geliyor diye. Şimdi böyle göstererek çalışalım. 7 tane ilmek sayıyoruz bu puset için. Pusetin şurasından başlıyoruz Pelin'cim. Biz nereden başlayacağız? Alt köşesinden başlıyoruz. Şuradan şurası başlıyoruz. İç kısmı. İç kısımdan, alttan. Tamam. Bu 2 parça. Şimdi daha iyi anlayacaklar. 7 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmeği alıyoruz. 8. ilmeği 7. ilmeğin arkasından öne geçiriyoruz. İçinden geçirdik, yukarı çektik. Bu bizim yumaktan gelen ipliğimiz. Yumaktan geliyor.
düz örgü ördük. Arkadan öne geçirilince düz örgü. Şimdi ipliği aldık. Böyle. Sıradaki ilmeğin içinden önden arkaya vereceğiz. Şimdi Önden. arkadan önden, şimdi önden Arkaya. Bu el örgüsünde pirinç mantığı. Pirinç örgü. Bir ters bir düz. Şimdi düz ördük. Ters ördük. İpliğimizi gene arkaya atıyoruz. Alıyoruz. Arkadan öne geçiriyoruz. Yukarı çekiyoruz. Tam çekiyoruz. İpliği öne alıyoruz Devam şimdi. ediyor. Devam ediyor. Önden arkaya veriyoruz. Çekiyoruz. Atlarlarsa ne olur? O test edilebilir mi rahat? Atlarlarsa tabii görecekler. Hemen çekecekler ipliği, geri Tekrar sökecekler. devam. Tekrar devam edecekler düzeltip. Yine ipliği arkaya veriyoruz. Arkadan öne geçiriyoruz. Yine öne alıyoruz. Önden arkaya geçiriyoruz. Bir önden, bir arkadan, ipliği vererek böyle gelen ipliği ama sabit duran ilmeklerimi değil, gelen ipliği. Büyük battaniye için de 50 ilmek başlanacak. Yine arkadan öne geçirdik. Şimdi bir sıra ördük. Arttırmaya geldi. Şu şekilde arttıracağız. Bunu nasıl yapacağız? 2 tane aynı yerden geçireceğiz. Burada da 2 tane aynı yerden geçireceğiz. Gelen ilmeği yine bir tane daha geçiriyoruz. 2. Şimdi burada bir tane arttırmış olduk. Devam ediyoruz. Bakıyoruz. Burada ters örgü örülmüş. Ters örgü örülmüş. Şimdi tersin üzerine düz öreceğiz. Yani ipliği arkadan öne vereceğiz. Çektik. Şimdi yine ipliği burada düz örgümüz var. Öne alıyoruz. Önden arkaya veriyoruz. Şimdi aynı şekilde bir ters bir düz böyle devam ediyoruz. Ben ilerliyorum şimdi. Düz. İpliği öne alıyoruz. Önden arkaya veriyoruz. Ters. Arkaya atıyoruz. Düz. Son ilmeğe geldik. Burada da 2 tane çıkartıyoruz. 2 tane. Bir. Başta yaptığımız gibi. Evet, 2. Şimdi 2 tane çıkardık. Ama yine başta 2 tane çıkaracağız. Öbür sıra için. Bu sayı 15 olacak. 2 tane daha çıkardık. Aynı yerden. Arttırdık. Burada da 2 tane daha çıkaracağız. Bu sayı 15 olacak. Aynı şekilde bir ters bir düz öreceğiz. Şimdi ilerleyen aşamaya geçelim. Gösterelim. Şöyle bir ters bir düz örerek yanlarda hem giderken hem gelirken Arttırarak gidiyoruz. arttırarak Şöyle gidiyoruz. gidiyor. 15 tane ilmeğe ulaşınca yine aynı şekilde bir ters bir düz öreceğiz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Sonda geçirdiğimiz 2 ilmek, tabi düz ve ters olduğu belli değil. Burada 3. ilmeğe bakacağız. Ters. Bunun üzerine düz yapacağız, onu düşüneceğiz. Burada ters olması gerekiyor. Burada o zaman düz başlayacağız. Evet, Tamam. öyle başlamamız gerekiyor. Bunu bu şekilde dümdüz örüyoruz. 13 sıra öreceğiz. Aslında şöyle gösterelim. Şurasını yapmış olacağız yani. Aynen. Şu Şimdi hemen iç tarafı değil mi? Aşamayı Şurası. evet Şöyle. getireyim şöyle. Burasını Şöyle. yapmış olacağız. Şöyle Bak, artarak gelmiş olacağız. Şunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Şimdi yaptık. Bitti. 13 sıra düz ördük. 15 ilmeğe ulaştık. 13 sıra düz ördük. Şimdi kapatmayı gösterelim. Kapatmayı İpliğin geldiği tarafı ellemiyoruz. Olmayan taraftan, iplik olmayan taraftan ilmeği ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bu şekilde. Kapatıyoruz. Battaniyedeki gibi kapatma değil mi? Battaniyedeki gibi aynı. Kapatma işlemi bu. Böyle kapatıyoruz. Tığsız şişsiz olması çok güzel bir şey ya. Evet. Çocukların yanında da yapılabilir hani batma tehlikesi olmadığı için. Tabii herkes yapabilecek. Kadın erkek. Ortalıkta bıraktım derdi de yok. Çoluk çocuk aynen tehlikesi yok. Değil mi? Şimdi bu şekilde bitiriyoruz. Bitirdik. Şimdi ilmek çıkarmaya başlayacağız. Kenarından ilmek çıkaracağız. Bunun için şurada yanlarda arttırdığımız bölümlerden çift çift geçireceğiz. Burada tek tek geçireceğiz alt bölümde. Yanlarda da bir tek bir çift geçireceğiz. Yani bu tek, şimdi çift geçireceğiz. Aynı yerden 2 tane geçireceğiz. 2 tane. Burada tek geçireceğiz. Şimdi çift geçireceğiz. Aynı yerden 2 tane geçireceğiz. Yine tek geçireceğiz. Bu ilmek sayımız 49 tane olacak. 49 tane ilmeği bu şekilde sıralayacağız. Burada Şimdi, sayı önemli değil mi? sayı çok önemli. 49 olacak. Bunu bırakıyoruz.
Şimdi şu aşamamızı alıyoruz. İlmekler geçmiş. Yine böyle özellikle siyahın üzerinde gösteriyorum ki. Evet, daha güzel gözüküyor öyle değil mi? Gözüksün, evet, çekimde rahat anlaşılsın. Şimdi bir ters bir düz ilmeklerimizi geçirdikten sonra bir ters bir düz örüyoruz. Yani şöyle devam ediyoruz örmeye. Bir sıra bir ters bir düz örüyoruz. Ördük. Şimdi burada şunu yapacağız. Tersin üzerinde yine ters, düzün üzerinde yine düz. Etrafı için. Şöyle gösterirsek. Demin gösterdiğimiz Evet. alanın aslında üst kısmı. Evet. Tersin, Yelpaze gibi şurası. yelpaze gibi. Tersin üzerinde hep tersler gidiyor. Düzün üzerinde hep düzler gidiyor. Arttırmalarımız olacak arada, onu göstereceğim. Beyazda da güzel belli oluyormuş bu kırçılar değil mi? Evet. Şimdi yaptık. Ters oldu ya. Şimdi burada yine ters olacak. Ters. Tersten ters gidecek. demiş. Tersten ters gidecek, düzden düz gidecek. Terste gene ters, yani ipliği öne alacağız. Önden arkaya vereceğiz. İpliği arkaya atacağız. Düzde arkadan öne. Evet, tersi ters, düzü düz. Bu şekilde biz 3 sıra öreceğiz. Şimdi bir sıra ördük. İkinci sırayı öreceğiz. Üçüncü sırayı. 3 sıra ördükten sonra şunu yapacağız. Şimdi 3 sıra Bu örülmüş. 3 sıra hali. 3 sıra hali. Tabii biz bunu hep böyle gidersek bu kasar. Evet. Yelpaze gibi açılabilmesi için artması gerekiyor. Artması için sadece şuna dikkat edeceğiz. İki kenar düz olacak. Düz örgü gelecek iki kenara. Şuraya dikkat edeceğiz şimdi. Terslerde 2 tane çıkaracağız. Şimdi arttırıyoruz. 1, 2. Böylece uzunlamış Evet. oldu biraz. Yine İğneye düzü doğru. düz örüyoruz. Terslerde 2 tane arttırıyoruz. 2 tane arttırdık. Yine düzü düz ördük. Terste yine 2 tane arttırdık. Her terste 2, 2, 2, 2, 2, 2 hepsinde bütün etrafı boyunca 2 devam edeceğiz. Artmış olacak. Sonra şurada gösterelim. Şimdi 3 sıra ördük. 1, 2, 3 arttırdık. 3 sıra daha ördük. Yine bu terslerin 2 tane tersin bir tanesinden yine çift çift çıkaracağız. Yine artmış olacak. Arttırdıktan sonra yine 3 sıra öreceğiz. 12 sırada tamamlayacağız. En son kapatmayı biraz önce gösterdik. Tekrar aynı kapama. Aynı kapamayı yapacağız. İster bu taraflarını kullanabilirler, ister bu tarafını kullanabilirler. Böyle kullanışlı bir puset battaniyesi örmüş Buna olacağız. kaç yumak gitmiş 3 oluyor? yumak. 3 yumak bunda. Evet, böyle bir puset battaniyesini biz 3 yumakla örebileceğiz. Tekrar gösterelim istersen. Evet, o arttırma biraz aslında karışık kısmı arttırma kısmı. En önemli Yapılırsa- yeri arttırma. Şöyle tekrar gösterelim. 3 sıra ördük. 1, 2, 3. Ters bölümden 2 tane çıkarıyoruz. Yine düzü düz örüyoruz. Ters bölümde 2 tane çıkarıyoruz. 1, 2. Yine düz örüyoruz. Yine terste 2 tane çıkarıyoruz. 1, 2. Bu şekilde. Çıkararak hep ters bölümlerde artıracağız. Şimdi bu 2 tane olan 3 sıra daha devam edecek. 3 sıra şekilde. daha örülecek. Sonra bir tanesinden yine 2 tane çıkaracağız. Yani onu da gösterelim. Onu da gösterelim. Hepsini de gösterelim. Renkleri görmüş olalım. Renkleri görmüş olalım. Hepsini de gösterelim. Şöyle yaptık. 3 sıra ördük. Burada 2 tane çıkardık. Yine 3 sıra öreceğiz. 2 olduktan sonra yine 3 sıra öreceğiz. Bu sefer 3 yapacağız. Bakın 1, 2, 3 oldu. Bir taneden yine 2 tane çıkaracağız. 3 olduktan sonra da 3 sıra öreceğiz. 12 sıra olunca en son Kapaması kalıyor bir tek. kapaması kalıyor. Düğüm atmayı gösterelim mi Pelin'cim? evet, Bu onu da gösterelim. değişik bir iplik olduğu için mesela şunda zorlanabilirler. Nasıl ekleyeceğiz biz bu ipliği? İpliğimiz Mesela bitti, başka bir bitti. yumağa Aynen. geçeceğiz. Bitti. Böyle kestik. Bu şimdi ipimiz burada bitmiş olsun. Yeni ipi takacak olalım. Yumağımızı aldık. Öbür yumağı. Gene açıyoruz başını. Evet, açtık. Pardon. Sen de öğrendin artık. Öğrendim artık. O başta açmamız şart. Evet, şimdi bunları normal bilinen yöntemle bağlıyoruz. Sadece düğümü atarken çekiyoruz, yaklaştırıyoruz birbirine. Normal ipliğin dizaynındaki aralıklar kadar böyle Yanaşmış aralık bırakacağız, yanaşacak. Ondan sonra biz bunu
böyle kilitleyeceğiz. Şöyle kilitleyeceğiz. Fazlasını keseceksin Fazlasını gene. keseceğiz. Örgümüze devam edeceğiz. Bakalım hiç belli olmuyor Kapatmayı ya. da göstermiştik az önce. Evet, el örgüsü bilenler zaten hemen mantığı kuracak. Bilmeyenler de anlattığımız gibi tek tek geçirerek yapacaklar. Ben artık örgü örmeyen kimse kalmayacak Senin diyorum. sayende yalnız kalmayacak, bunu şimdiden söyleyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel bir ürün göstermiş olduk. Değişik şeyleri var. Daha da dediğin gibi açılacak ufukları. Çok Farklı şey yöntemler yapacağız. ama ben bu şeyi çok beğendim. Yani bu Kullanışlı, battaniye çok güzel oldu. kullanışlı. Evet. Yani madem emek veriyoruz, madem bu kadar uğraşıyoruz, kullanışlı ürünler yapalım, öyle değil mi? Bebekleri olanlara şahane bir tavsiye verdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.